Yağmurlar önceki yıllara göre %20 arttı. Barajlar %100 doluluk oranına ulaştı. İzmir'de su kesintileri sona eriyor. İran Savaşı başladığından beri Türkiye'de yağmurlar arttı. Beklenmedik şekilde artan yağışlar şaşırtmaya devam ediyor. Sapanca Gölü yeniden yükselmeye başladı. Ve kuraklık son buldu. Barajlar doldu. Yıllardır susuzluk çeken şehirler suya kavuştu. İzmir'de her gece su kesintisi oluyordu ve 2026 yılı boyunca bu olacak deniyordu. Ama İran Savaşı döneminde bir anda bir şeyler oldu ve yağmurlar önceki yıllara göre kat kat fazla yağdı. Barajlar doldu. İşte buna bakarak da bazı insanlar uçakların püskürtme yapamadığını, yani chemtrails uçaklarının İran Savaşı'ndan dolayı hava sahasını kullanamadığını, bu yüzden de hemen yağmurların arttığını iddia etti. Bugün bu iddiayı masaya yatıralım. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Zamanların çakışması tesadüf mü? Chemtrails nedir? Ve bu konuda gizliliği kaldırılıp daha yeni ortaya çıkan CIA belgesi bize neyi anlatıyor? Gelin bugün şu chemtrails meselesini enine boyuna bir analiz edelim. Bu görüntüyü gökyüzünde görmeyeniniz yoktur. Uçaklar ilerlerken arkalarında böyle bir iz bırakıyorlar genelde. Ve bu izin ne olduğuna dair iki farklı görüş var. Bir grup bu izlere contrails diyor. Diğer grup chemtrails. Benzer gibi görünen bu iki kelime aslında çok büyük farklar barındırıyor. Peki kim haklı? Eğer buna chemtrails adını verenler haklıysa, gerçekten İran Savaşı döneminde püskürtme yapamadıkları için Türkiye'de yağışlar artmış olabilir mi? Bunu anlamak için öncelikle bu iki kavramı çok iyi anlamanız gerekiyor. Ve ilk olarak asıl ilgi çekici olandan, yani chemtrails'tan başlayalım. Bu tarz gizemli iddialar her zaman daha ilgi çekici olmuştur. Chemtrails ismi İngilizce chemical, yani kimyasal, ve trail, yani iz kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Tam karşılığı kimyasal iz. Olayların kaynağı ABD ama zannedilenin aksine bu kavram da ilk olarak ABD'de ortaya çıktı. Uçakların arkalarında bıraktığı iz insanlar için her zaman ilgi çekici olmuştu. Ama 1990'larda bu iş farklı bir boyuta geçti. 1996 yılında Air University bir araştırma yaptı ve bu araştırma chemtrails'e inananlara ilham oldu. Çalışma güç çarpanı olarak hava durumu, 2025'te hava durumuna sahip olmak başlığını taşıyordu. Haliyle komplo teorisyenleri ABD hükümetlerinin hava durumunu kontrol etmeye çalıştığını ve bunun için testler yürüttüğünü iddia etmeye başladılar. Aslında rapor varsayımsal bir çalışmaydı. Yani hava durumu gelecekte askeri hedefler için kullanılabilir mi sorusuna cevap arayan varsayımsal bir çalışmaydı ama dediğim gibi çok ilgi çekti ve chemtrails kavramı gittikçe yayılmaya başladı. İlk olarak ABD'de kendine destekçi bulan bu kavram hala en güçlü şekilde ABD'de propagandası yapılan bir kavram. Sadece bu konu üzerine radyo programları var. Amerika'da bu teoriyi destekleyenler ülke çapında reklam panoları kiralayıp o panolara halkı chemtrails'a karşı bilgilendirecek görseller yerleştiriyorlar. Bu konuda hazırlanan en kapsamlı belgeseller yine Amerika'da hazırlanıyor. Türkiye'deki önde gelen chemtrails destekçileri de zaten genelde ABD'de hazırlanan bu belgesellerden ve yapılan eylemlerden besleniyorlar. Yani bilgiyi daha çok oradan alıyorlar. Google arama verilerine göre chemtrails kelimesini içeren aramalar 2004'ten beri artış gösteriyor. Yani 20 yıldan fazladır ciddi bir takipçi kitlesi olan bir teori bu. Buna göre dünya çapında ABD hükümetinin kontrolündeki yüzlerce, hatta binlerce uçak kimyasal spreyleme yapıyor. Gökyüzüne kimyasal maddeler saçıyorlar ve bu kimyasal serpintiyle birçok hedefi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Mesela ABD bu şekilde iklimi kontrol ediyor. Dünyada yağmurun ve karın yağmasını engelliyor. İnsanlara hastalık yayıyor. Toprakları zehirliyor. Hatta saçılan bu kimyasalları kullanarak ABD zihin kontrolü bile yapıyor. Farklı inanışlar da var ama temelde chemtrails destekçileri bunlara inanıyorlar. Ve genelde de Facebook dayıları muamelesi görüyorlardı ama en son bir CIA belgesinin gizliliği kaldırıldı ve Facebook dayıları kazandı. Anadolu irfanı yine 1-0 önde gibi yaklaşımlarla bu CIA belgesi her yerde paylaşıldı. Peki bu belge esasında ne diyor? Gelin belgeyi birlikte inceleyelim. Belge 1965 tarihli bir CIA raporu. Gerçek bir arşiv belgesi. Açık kaynaklardan ulaşabiliyorsunuz. Tamamı 18 sayfa. Beyaz Saray ve farklı kurumlar arasında yapılan yazılar
yazışmalar ve bir rapordan ibaret. Belgede ciddiye alınması gereken bölümler de var. Mesela ABD'de sürekli yaşanan kasırgaların yıkıcı etkilerinin azaltılabilmesinin mümkün olup olmadığı sorgulanıyor. Ama bunun için hava durumunu kontrol etmenin mümkün olabileceği vurgulanıyor. Hatta Başkan Johnson da bundan etkilenmiş ki bu konuda bir atılım yapılmasını istemiş ve programa tam destek verdiğini belirtmiş. Bu belgeyi paylaşan komplo teorisyenlerinin en çok üzerine durdukları konu belgede geçen yapay tohumlama ifadesi. CIA belgesinde bu teknoloji atmosfere gümüş iyodür gibi maddeler serpilerek yağmur yağdırılması ve fırtınaların etkisinin azaltılması şeklinde kullanılıyor. Ama işin açığı burada bahsedilen şey chemtrails değil. Bildiğimiz bulut tohumlama. Şu an dünyada 50'den fazla ülkede kullanılıyor. Bu yöntemde bulutun içindeki mevcut nemi yağmura dönüştürecek bir çekirdek atmosfere yerleştiriliyor. Çekirdek derken de kastettiğim gümüş iyodür veya kuru buz. Yani burada bahsedilen şey çok farklı. Ama bu rapora yüzeysel şekilde bakılarak meselenin bütünüyle ilgili yargıya varmak mümkün değil. Çünkü gizli kalması gereken kısımları elbette yayınlamazlar. Ve bu rapora bakarak elimizde olan en önemli veri ABD'nin 1965 yılında hava durumunu kontrol etmenin yollarını aradığı gerçeği. Yani her ne kadar rapor doğrudan chemtrails iddialarını desteklemese de sonu buraya gidebilecek olan çalışmaların o dönem yapıldığını göstermiyor da diyemeyiz. Sadece ABD'nin bu konuda başarılı olup olmadığını muhtemelen hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Peki İran Savaşı ile Türkiye'deki yağmurlar arasında bağlantı kuran o esas iddiaya geçmeden önce bir de bilim dünyasının bu meseleye nasıl baktığına bir odaklanalım. Yani bilim dünyasının uçakların arkasındaki izi açıklamakta kullandığı kavrama. Contrails. Contrails, condensation yani yoğunlaşma ve trail yani iz kelimelerinden türemiş bir kavram. Yoğunlaşma izleri anlamına geliyor. Contrails, uçakların arkasındaki izlerin bilimsel açıklaması. Buna göre uçak motorları çalışırken dışarıya çok sıcak egzoz gazı salıyorlar. Bu gazın içinde su buharı da var. Ve yolcu uçaklarının 10.000 metre üzeri yüksekliklerde uçtuğunda bulunduğu hava -40 ile -50 derece arası oluyor. İşte böyle bir ortamda motordan çıkan sıcak ve nemli hava dışarıdaki dondurucu soğukla aniden karşılaşıyor. Sıcak hava aniden soğuduğunda içindeki su buharı sıvılaşıyor ve saniyenin 1/10 kadar bir sürede buz kristallerine dönüşüyor. İşte bu milyarlarca küçük buz kristali bir araya geldiğinde bizim yerden gördüğümüz o uzun beyaz çizgiyi oluşturuyor. Tabi bilim bu işi böyle basit bir şekilde açıklayınca meseleyle ilgili bazı sorularla da baş başa kalıyor. Mesela o zaman neden bütün uçakların arkasında aynı izi görmüyoruz? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi irtifa. Uçakların hepsi aynı yükseklikte uçmuyor. Contrail oluşması için havanın genellikle -40 dereceden daha soğuk olması gerekiyor. Bir uçak 25.000 feet gibi daha alçak ve nispeten sıcak bir irtifada uçuyorsa egzoz gazı buz kristaline dönüşecek kadar donmuyor. Yakınında görünen diğer uçak 35.000 feet'te dondurucu bir tabakadaysa arkasındaki o izi bırakıyor. Tabi tek sebep bu değil. Mesela nem oranı da burada etken. Hatta belki de en önemlisi. Atmosfer homojen bir yapıda değil. Bazı hava tabakaları çok nemli, bazıları kupkuru oluyor. Kuru havada uçak motorundan çıkan su buharı hızlı emiliyor. Bu yüzden de o iz ya hiç oluşmuyor ya da uçağın hemen arkasından silinip gidiyor. Nemli havada ise hava zaten neme doyduğu için motorun bıraktığı su buharı havada asılı kalıyor ve çevredeki nemi de üstüne çekiyor. Daha da ötesi çok ilginçtir ki motor teknolojisinin bile bir payı var bu işte. Daha modern ve verimli motorlar contrail oluşumuna daha meyilli. Yani bu tarz farklılıklardan dolayı her uçakta aynı iz görünmüyor. Peki en çok sorulan ikinci soru. Bu izler neden bazen hemen kayboluyor, bazen saatlerce kalıyor? Chemtrails'e inananlar hemen kaybolanların bahsedilen contrail yani yoğunlaşma izi olduğunu, uzun süre kalanlarınsa kimyasal izler olduğunu iddia ediyor. Ama bunun sebebi aslında çok basit. O izin oluştuğu yükseklikteki nem oranı her şeyi belirliyor. Düşük nemde az önce de bahsettik oluşan iz hemen kayboluyor. Yüksek nemde ise uçağın arkasında oluşan bu buz kristalleri çevredeki nemi de topluyor. İz kalınlaşıyor. Hatta bazen rüzgarla biraz da yayılıp bulutlara benzemeye başlıyorlar. Yani bilimin bu konuya yaptığı açıklama aslında çok net. Buraya kadar bu izlerin ne olduğu ve kimyasal iz iddiasının neden ortaya çıktığı iyice anlaşılmıştır diye düşünüyorum. O yüzden konuyla ilgili kendi görüşümden bahsetmeden önce videonun esas sorusuna gelelim. Chemtrails'e inananlar, İran Savaşı çıktığından beri uçakların uçamamasından dolayı kimyasalları gökyüzüne yayamadıkları ve bu yüzden de yağışların bir anda arttığını iddia ediyorlar. Bence bu iddia ortaya çıkan CIA belgesinden çok daha güçlü bir iddia. İnandırıcılık açısından diyorum. Çünkü İzmir'de yaşayan biri olarak söyleyeyim. Yıllardır su kaynakları gittikçe azalıyordu. Hatta bu yıl İzmir'de artık her akşam düzenli olarak su kesintileri yapılmaya başlanmıştı. Ve bir anda işler tersine döndü. Yoğun yağmurlar başladı. Barajlar hızla doldu. Çok ciddi bir bereket geldi. Bu da tahmin
mini olarak İran Savaşı dönemine yakın zamanlara denk geliyor gibi geliyor insana. O yüzden de bu iddia chemtrails meselesine olan inancı bu dönemde ciddi şekilde arttırdı. Peki gerçekten böyle bir şey olmuş olabilir mi? İlk başta duyduğumda mesele kafamı karıştırınca direkt yağış istatistiklerine bakmak geldi aklıma. Onun öncesinde de şunu yaptım. İzmir'de barajların dolmasını sağlayan yoğun yağışlar hangi dönemde yaşandı? Bunu araştırdım. Ve tarihlere baktığımda gördüm ki İzmir'deki o yoğun yağışlarla İran Savaşı arasında yaklaşık 20 gün var. Yani İran Savaşı başlamadan yaklaşık 20 gün önce İzmir o yoğun yağışları aldı ve barajları ciddi bir doluluk seviyesine ulaştı. Tabii böyle olunca biraz daha genel baktım meseleye. Devlet Su İşleri verilerine göre yağış artışı bütün Türkiye'de savaşın başlamasından 5 ay önce başlıyor. Ekim'den sonra Türkiye genelinde yağışlar son yılların ortalamasının %20 üzerine çıkıyor ve en son 6-7 Şubat gibi yağan yoğun yağmurlar barajlarda ciddi bir doluluk oluşturuyor. Yani savaş 28 Şubat'ta başladı, yağmurlar en yoğun haliyle 20 gün öncesinde yaşandı ve savaş gününde zaten barajların doluluk oranları ciddi bir seviyeye gelmişti. Hatta bir yandan İran Savaşı'nı konuştuğumuz günlerde bir yandan da barajların doluluktan dolayı kapaklarının açıldığı haberlerini okuyorduk. Savaşın ilk günlerinde bu haberler yapılıyordu da. Ama daha da önemlisi şu. İddia diyor ki savaş başladı. Artık uçaklar uçamıyorlar. O yüzden kimyasalları gökyüzüne yayamıyorlar. Bu iddia tek başına zaten meselenin bir komplo teorisi olduğunu gösteriyor. Çünkü tek bir soru bizi doğruya götürüyor. Savaş başladı diye gökyüzüne kimyasal püskürten uçaklar varsa neden uçamasınlar ki? Bu uçakların savaş boyunca Türkiye üzerinde uçmasını engelleyen şey ne? Türkiye çatışmanın bir tarafı değil. Savaş boyunca bir dakika bile Türk hava sahası uçuşlara kapatılmadı. Hatta tam tersi Türk hava sahasındaki trafik yoğunluğu %80 arttı. Çünkü Avrupa ile Asya arasındaki uçuş koridorlarının Orta Doğu ayağı kesildi. Bütün uluslararası trafik Türkiye ve Azerbaycan üzerinden geçen Kuzey koridoruna kaydı. Ve böyle olunca aslında kimyasal püskürten uçaklar varsa bunların sayılarının artması gerekiyor. Türkiye'nin üzerinde her gün 1000'e yakın uçuş. Normalde Türk hava sahasını kullanmayacakken savaştan dolayı Türk hava sahasını kullandı. Aslında gökyüzüne kimyasal sıkmak için bulunmaz bir nimet bu. Ama ilginç bir şekilde değerlendirilmedi. Yani kısacası bu iddia, yani İran Savaşı'ndan dolayı spreyleme yapılamadı ve yağmur arttı iddiası hiçbir temele dayanmıyor. Peki ben genel olarak bu chemtrails iddiaları ile ilgili ne düşünüyorum? Yani bugüne kadar araştırdıklarımdan yaptığım çıkarım ne? İşin açığı ben inanmıyorum. Bana mantıklı da gelmiyor. Binlerce uçakla yapılan bir operasyondan bahsediliyor. Binlerce uçak demek, binlerce personel demek. Bu binlerce personelin hiçbiri bugüne kadar sistemin dışına çıkmadı mı? Yani bir tanesi bile benim görevim buydu, ben spreyleme yapıyordum diye şimdiye kadar açıklama yapmadı mı? Bana sadece bu yönüyle bile mesele inanmaya değer gelmiyor. Ama esas sıkıntım şu, Türk hava sahası varsa Türk hava sahasını koruyan bir devlet de var. Chemtrails diye bir şey var da sosyal medyada birkaç belgesel izleyip ortaya çıkan adamların bildiklerini devlet bilmiyor mu? Hava sahasında bu uçakları engellemek kimsenin aklına gelmiyor mu? Hadi diyelim bir devlet sustu, iki devlet sustu. Bütün devletler mi buna müsaade ediyor? Yani böyle açılardan bakınca bana chemtrails olayı efsaneden ibaret geliyor. Ama bu tarz iddiaların da bilinçli bir şekilde ortaya atıldığına inanıyorum. İddiaların merkezindeki ABD bence bu iddiaları ortaya atan kaynağın ta kendisi. Çünkü böyle bir iddiaya insanların inanmasını sağladığınız zaman aslında temelde 3 şeyi başarırsınız ve psikolojik harpte bu 3 şey sizi ciddi anlamda öne çıkarır. Birincisi, dış güçlerin gücünü olduğundan çok daha fazla görmeye başlarsınız. Düşünsenize, hava durumunu kontrol edebilen bir Amerika'dan bahsediyoruz. Böyle bir devletle kim nasıl baş edebilir? İşte bu psikolojiyi bir topluma yerleştirdiğiniz zaman o topluma ya da o topluluklara hükmetmeniz kolaylaşır. Çünkü bir öğrenilmiş çaresizlik oluşur. ABD'nin böyle iddiaları yaymaktaki muradının bu olduğunu düşünüyorum. Tabii bununla da sınırlı değil. Bir de bu tarz iddialar toplumlarda kurumsal bir güvensizlik oluşturur. Yani insanlar kendi devletlerinin ve bilim adamlarının yalan söylediğine inanmaya başlarlar. Bu da bir güvensizlik ortamı inşa eder. Son olarak da bizim milletimiz açısından bence en tehlikelisi devletin aciz olduğu hissinin insanlara bu şekilde aşılanması. Düşünün, ABD okyanus ötesinden geliyor. Sizin atmosferinizi zehirliyor ve sizin devletiniz buna karşı çaresiz kalıyor. Böyle bir durumda hissedeceğiniz tek şey devletinizin acziyetidir. Ve ABD bu hissi toplumlara medya yoluyla aşılamaya çalışsa yüz milyarlarca dolarlık bütçeler ayırması gerekiyor. Komplo teorileriyle bunları çok daha kolay şekilde başarabiliyorlar. Yani kısacası Türkiye'deki yağmurlarla uçakların ya da İran Savaşı'nın bir alakası yok. ABD'nin bu yönde bir çalışması var mıdır? Vardır. Buna şaşırmam. Ama elimizde başarılı olduğuna dair herhangi bir işaret yok. Ve o yokken bu tarz komplo teorilerini yaymamakta bence fayda var. Allah'a emanet olun. Yağmurlar önceki yıllara göre %20 arttı. Barajlar %100 doluluk oranına ulaştı. İzmir'de su kesintileri sona eriyor. İran Savaşı başladığından beri Türkiye'de yağmurlar arttı. Beklenmedik şekilde artan yağışlar şaşırtmaya devam ediyor.